Merhabalar, bu videoda sizlerle Pino ile sıcaklık gösterge paneli projesi yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. İlk olarak hangi malzemeleri kullanacağız onları sayarak başlayalım. Şöyle bir adet sert renkli kartonumuz, 3 adet renkli el işi kağıdımız, bir adet makasımız, çizim yaparken kullanacağımız bir kalem, 4 adet dil çubuğu, bir adet daha küçük bir dil çubuğu, bir cetvel ve silikon tabancası. Hatta silikon tabancasının fişini taktım. O ısınıyor şu anda. Pino'da hangi sensör ve modüllere ihtiyaç duyacağız? Hemen onları çıkartalım. Öncelikle Pino kontrol kartımız. Sıcaklığı ölçmek amacıyla kullanacağımız sıcaklık ve nem sensörümüz. Servo motorumuz ve servo motorumuzu Pino'ya bağlarken kullanacağımız modül kartımız. Pino'yu bilgisayara bağlarken kullanacağımız USB kablomuz ve sensör ve modülümüzü Pino'ya bağlarken kullanacağımız bağlantı kablolarımız. Şöyle Pino kutusunu kenara aldım. Şimdi projemizin amacı nedir? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bir deponun sıcaklık durumunu öğrenmek istiyoruz biz. Yani depomuzdaki ürünlerin ne çok sıcak ne de çok soğuk ortamda olmaları gerekiyor. O yüzden biz de bu panel üzerinden deponun ne derece sıcak olup olmadığını öğrenip ona göre bir çözüm üreteceğiz. Mavi renkte ise eğer depo çok soğuk demek, kırmızı rengi gösteriyorsa depo çok sıcak, turuncu rengi gösteriyorsa ideal sıcaklıkta demek. Bunu öğrenmiş olacağız. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Bunu şimdi çok fazla oynatmadan kenarda soğumaya bırakıyorum. Şimdi servo motorumun ucundaki kolu alarak şu küçük dil çubuğumu da onun üstüne sabitleyeceğim. Şöyle servo motora taktığımda artık daha uzun bir kolu olacak. Şöyle göstermek gerekirse soğuk olduğunda maviyi, orta bir sıcaklıktayken turuncuyu, çok sıcak olduğunda da kırmızıyı gösterecek. Şimdi tasarım kısmım bitti. Silikonların daha iyi yapışması için zaten biraz daha beklemesi gerekiyor. Kodlama kısmına geçebiliriz. Hemen onun öncesinde
devremi kurmak istiyorum. Servo motorumu modül kartıma takarken dikkat etmem gereken önemli bir nokta vardı. Servo motordan çıkan kabloların renklerine göre servo motor modülüne takacağım. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu ise dijital kısma gelmeli. Evet, bu şekilde taktım. Pinokart'a bağlarken ise üzerindeki etiketi dikkat edeceğim. Modül kartımın üzerinde mor renkli bir etiket var. Yine pinokart üzerinde mor renkli kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla bağlantımı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan ben 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler dilediğiniz bir kapıyı seçebilirsiniz. Şimdi sıcaklık ve nem sensörünü alıyorum. Bu sensör kartımızın üzerinde de mor renkli bir etiket var. Yine pinokart üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla bağlantı yapabilirim. Bunu da 4 numaralı kapıya yapıyorum. Şimdi USB kablomu aldım. Pinokartımı bilgisayara bağlayacağım. Şöyle kabloyu açamayanlar. Hemen bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu ise pinokartıma taktım. Kodlamak için bilgisayarımdan M-Block programını açıyorum. Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino eklentisini indirmem gerekiyor. Bu nedenle uzantılar menüsüne gidip uzantıları yönet diyorum. Açılan pencerede arama bölümüne gelip Pino yazıyorum. Pino yazdığımda karşıma çıkan eklentiyi indir diyorum ve kapatarak çıkış yapıyorum. Robotlar sekmesinde artık Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Benim farklı bir uzantıya ihtiyacım olmayacağı için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kaldırabilirim. Şimdi kartlar menüsüne giriyorum. Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. O da seçili. Bağlan menüsüne giderek Pino kartımı bağlayacağım. Bağlan seri port diyorum. Burada karşıma çıkan COM'u seçmem gerekiyor. Sizin bilgisayarınızda bu COM değerleri farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler görebilirsiniz. Bu tamamen USB kabloyla bağlandığımız USB portunun adıyla alakalı. Hemen seçtim. Seri port bağlandı dedi. Tekrar bağlan menüsüne gidip aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncelliyor. Aygıt yazılımı güncellemesi M-Block yazılımıyla pinokartımızın haberleşmesini sağlar. Ayrıca pinokart içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silinerek kartımızın sıfırlanmasını sağlar. Programı açtığınızda aygıt yazılımı güncellemesini bir kez yapabilirsiniz. Ayrıca diyelim ki kodlarınızı yazdınız ve eminsiniz doğru olduğunda, bağlantınız da doğru ama hala ters giden bir şeyler var. Bu gibi durumlarda da yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme işlemim bitti. Kapat diyerek çıkıyorum. Şimdi ihtiyaç duyduğum kodları almaya başlayalım. Öncelikle robotlar sekmesinde bir servo motorumu çalıştırmak istiyorum. Servo motoru çalıştır kodunu aldım. Birinci kapıya bağlı pinokart üzerinde. O yüzden burayı değiştirmiyorum. Açı 0. Şöyle bir 0 açısını alalım önce. Evet, 0'a döndü. Şöyle duracağını varsayarsak şöyleyken, hatta içine bile yerleştirebilirim. Hemen kopyasını çıkartalım. Açıyı şöyle bir 90 yapalım. Tersine döndü. O zaman tam tersinden başlayalım. 180'den başlayalım. Hemen. Tamam. Şöyle 180 ile başlasın. Daha net bir şekilde. 180 ile başlasın. Maviye gelebilmek için bu açının geri dönmesi lazım. Yani 135 gibi bir açı. Tamam. Şu an maviyi gösteriyor. Hepsini bitirdikten sonra gösterebilirim. Şöyle şimdi tam turuncuyu gösterebilmesi için 90 derece olması lazım. Evet, şu anda turuncuyu gösteriyor.
Kırmızıyı gösterebilmesi için de açının daha düşmesi lazım. 45 derecelik bir açı yeter mi? Evet, 45'te de kırmızıyı gösteriyor. Hatta bu açıyı daha da düşürebiliriz. 30 yapabiliriz. Evet, demek ki açılarımız bu şekildeymiş. 180'deyken şöyle şu tarafa doğru dönük olacak. Maviyi gösterecek. Yok, 180'deyken boş bir tarafı gösterecek. 135'teyken maviyi gösterecek. 90'da turuncuyu, 35 derecede de kırmızıyı gösterecek. 90'ı silmişim. Şöyle 90 açısını da araya alalım. Evet, bunlar benim kullanacağım açılar. Şöyle kenara alıyorum. Sıcaklık ve nem sensörümle ilgili kodlarıma geçelim. Robotlar sekmesinde sıcaklıkla ilgili kodumu hemen Pino sıcaklık ve nem sensörü hazırla kodu. Kaçıncı kapıya bağladıysam onu seçmem gerekiyor. 4. kapıda benim sıcaklık ve nem sensörüm. 4 olarak ayarlıyorum. Bir tane sıcaklık ve nem sensörüm olduğu için No 1 olarak kalıyor. Şimdi ben sıcaklıktan hemen değerleri alıp ekran üzerine görsem iyi olurdu ama seri porta yüklemem gerekiyor öncelikle. O yüzden bu aşamayı projeyi yaptıktan sonra yapacağım. Yani hem proje çalışacak hem aldığım değeri görebileceğim. O yüzden üzerine hemen Pino program kodunu yerleştirdim. Şimdi benim sürekli olarak sıcaklığı okumam ve sıcaklıktan aldığım değere göre ise servo motoru hareket ettirmem gerekiyor. Bu nedenle kontrol sekmesine giderek sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum. Şimdi eğer sıcaklığım 27'den küçükse, atıyorum 26 ile 27 arasındaysa işte maviyi göstersin. Şu değerle şu değer arasında ise turuncu kısmı göstersin. İşte daha yüksek değerlerde ise kırmızıyı göstersin. Böyle bir algoritma hemen kafamda oluşturuyorum. Bunun için bir kontrol yapısına ihtiyacım var. Bu nedenle yine kontrol sekmesinden eğer ise kodunu alıyorum. Şimdi hemen kodlarımı yazmaya başlayabilirim. Sıcaklık ve nem sensöründen sadece sıcaklığı çekmek istediğimde robotlarda sıcaklık oku kodunu kullanmalıyım. Yani tekrar nemi almama gerek yok. Sadece sıcaklığı da ayrıca alabiliyorum. İşlemler sekmesine geldim. Diyorum ki sıcaklığım şöyle büyüktür yapalım. Benim sıcaklığım 26'dan büyükse ama aynı zamanda da 28'den küçükse, hemen yine küçükse'yi aldım. Kopyasını çıkartarak da kullanabilirim sağ tıklayarak. Buraya da 28. Yani 27 derecede ise benim için soğuk demek, yani mavi kısmı göster demek. Bu iki şartı da aynı anda sağlaması gerektiği için yine işlemlerdeyim. Ve işlemini ve kod bloğunu alıyorum. Hemen şöyle içerisine yerleştirdim. Hatta şurayı, pencereyi küçülteyim, daha rahat görebilelim. Evet. Şöyle 180 derecelik açıya ihtiyacım yok. Mavi bölüme 135 derecelik açıyla gelebiliyordu. Eğer bu sıcaklık aralığındaysa açım 135 olsun. Kontrol sekmesine gelip 1 saniye bekle diyorum. 1 saniye orada dursun. Sıcaklık değişse dahi o ayrımı görebileyim. Şimdi diyorum ki 28'den küçük, 26'dan büyük, yani 27 derecedeyse burada. Süper. Şimdi bu sefer 27 dereceden büyükse ama 29 dereceden de küçükse, hatta burayı 30'la yapabilirim. 30'dan da küçükse, yani 28-29 derecelerdeyse hangi açıya gidecekti? 90 açısına. Şunu şuradan değiştireyim hatta direkt. Şunları silelim. Şimdi son olarak da çok sıcak bir aralığı belirlemem lazım. Hani benim için sıcak bir aralık. 30'dan büyük ama işte 35'ten de küçükse, yani 32, 33, 34 bu aralıklardaysa açı, yani servo motorun kolu kırmızıyı gösterecek. Bu nedenle açım da 30 olacak.
Şimdi bu yapıyı sürekli kontrol edebilmesi için sürekli tekrarların içerisine yerleştirmem lazım. Şu an kodlarım hazır. Bu şekilde çalışır. Ama ben sıcaklık sensöründen hangi değerleri görüyorum o anda? Yani sıcaklık sensöründen aldığım değerle servo motorum doğru bir şekilde dönüyor mu? Bunu görebilmek için robotlar sekmesine gidip seri porta merhaba yaz kodunu alıp içerisine sıcaklık okuyu yerleştiriyorum. Ve bunu da şöyle sürekli tekrarların içerisine yerleştirdiğimde artık seri portta sıcaklığı da aynı zamanda göreceğim. Hemen Pino programa sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle dediğimde kodlarım Pino karta yükleniyor. Yükleme işlemi bittikten sonra eğer açılar doğru bir şekilde çalışıyorsa yaptığım tasarıma şöyle sabitleyeceğim. Şöyle elimle yanlışlıkla döndürdüm. Şöyle hemen şurayı harf haline almış mıyım? Evet, harf halinde. Yükleme bitti. Bağlandan seri porta bağlıyorum. Evet, şu an sıcaklık değerlerimi 25 derece. Şöyle biraz ısıtacağım onu. Şöyle bir mumdan yardım alarak şöyle sensörümü biraz ısıtayım. Şu an ekranda da görüyorum 26 derece, yani soğuk kısmı gösteriyor. Şöyle 28 derecelere geldi. Bakıyorum 32-33 derece oldu. Şöyle şunu söndüreyim. Şöyle 33 derece şu anda. Hatta 37'lere çıktı. Çok ısıtmışım. Kırmızıyı gösteriyor. Şu an soğuduğunda ne yapacak? İşte orta bir sıcaklıktaysa turuncu bölümü gösterecek. Daha soğuksa mavi bölümü gösterecek. Şu an soğumuyor gibi. Evet, sensörümü bayağı ısıtmışım. Şöyle ben o zaman doğru çalıştığını gördüm. Hazır sensörümün soğumasını beklerken şurayı silikonlayabilirim. Şöyle servo motorumun kenarlarından hafifçe silikon sıktım. Dikkat ediyorum böyle kendimi yakmadan. Evet. Şu şekilde silikonladım. Evet, hala bu arada sıcak, 32 derecelerde. Şu an ortam da sıcak olduğu için şöyle sıcaklık sensörünü de arka tarafına ya da ön kısımda şuraya sabitleyebilirsiniz. O sabitleme işleminde. Evet, şu an 29 derece oldu. Tam açısını net ayarlayamamışım. Turuncuyu biraz geçiyor ama biraz soğuğa doğru olduğu için şöyle turuncuyu gösteriyor. Daha da soğuduğunda maviyi gösterecek. Bu şekilde sıcaklık gösterge panelimiz hazır. Sizler farklı bir tasarımla yapabilirsiniz. Şöyle açılarını daha hassasla ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bir panel hazırladım. Dediğim gibi bu pinoyu ya da sensörümüzü arka kısmına sabitleyebilirsiniz de. Hepinize keyifli çalışmalar diliyorum.